Dünya ne ak ne de karadır. O, uçsuz bucaksız bir gri deryadır ve bu deryada yolunu bulmaya çalışan bir adam var, Rivyalı Geralt. Ama onu farklı yapan şey, canavar avlaması değil, onu farklı yapan şey, hangi canavarı öldüreceğine karar vermek zorunda olması. Hoş geldiniz. Bugün piksellerin ötesine, sayfaların en karanlık köşelerine gidiyoruz. Çünkü Witcher bir oyun değil ve hiçbir zaman sadece bir hikaye olmadı. Andrei Sapkowski'nin kaleminden çıkan o hikayeler, CD Projekt Red'in ellerinde bambaşka bir şeye dönüştü. Bir evrene. Ama bu evrenin en tehlikeli tarafı, canavarlar değil, insanlar. Peki neden? Neden The Witcher 3, Wild Hunt oynarken yaptığımız seçimler bu kadar ağır hissettiriyor? Neden aynı duyguyu Elden Ring'in sessizliğinde ya da The Elder Scrolls 5 Skyrim'in sonsuz dağlarında bulamıyoruz? Çünkü Witcher sana bir kahraman vermez, sana bir sorumluluk verir. Bu hikayenin başlangıcı klasik bir masal gibi görünür. Bir canavar vardır ve onu öldürmesi gereken bir avcı. Ama Witcher'da işler hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Mesela Geralt'ın karşısına bir yaratık çıkar. Klasik bir hikayede bu nettir. Canavarı öldürürsün ve herkes kurtulur. Ama Witcher'da durum farklıdır. Çünkü o canavar dediğin şey bir lanetin kurbanı olabilir. Bir zamanlar insandır. Bir hata yüzünden bir bedel ödemektedir. Ve Geralt şunu bilir, onu öldürmek, belki de onu kurtarmanın tek yoludur. Ama aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir şeydir. Ve işte o an Witcher başlar. Kılıcı çektiğin an değil, karar verdiğin an. The Last Wish gibi hikayelerde bu ikilemi tekrar tekrar görürüz. Bu dünyada doğru yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Ve bu sonuçlar çoğu zaman ağırdır. Ve belki de Witcher kitaplarını farklı yapan şey sadece anlattığı hikayeler değil, nasıl anlattığıdır. Andrei Sapkowski, klasik bir anlatıcı gibi davranmaz. Sana olayları süsleyerek anlatmaz. Seni yönlendirmez. Aksine, seni olayın tam ortasına bırakır. Diyaloglar keskindir. Karakterler çoğu zaman ne düşündüğünü söylemez. Ve bazı şeyler özellikle anlatılmaz. Çünkü Witcher'da hikaye satır aralarında yaşar. Ve belki de bu yüzden okurken bir şey fark edersin. Geralt'ın hikayesini okumazsın. Onunla birlikte anlamaya çalışırsın. Çünkü Sapkowski sana ne düşüneceğini söylemez. Sadece olanı gösterir ve geri kalanını sen tamamlarsın. Yıllar sonra bu karanlık ve gri dünya oyunlara taşındı. Ama burada önemli bir şey oldu. CD Projekt Red bu hikayeyi anlatmayı seçmedi. Onu yaşatmayı seçti. Özellikle The Witcher 3, Wild Hunt ile birlikte oyuncular artık sadece bir karakteri kontrol etmiyordu. Bir karar veriyordu. Birinin hayatını değiştiriyordu. Bazen bir köyü kurtarıyor ama başka bir yerde felakete sebep oluyordu. Bazen doğru olanı yapıyor ama sonuçlarıyla baş edemiyordu. Ve işte tam bu yüzden Witcher oynarken farklı hissedersin. Çünkü oyun sana kazanmayı öğretmez. Sana bedel ödemeyi öğretir. Bu kadar güçlü bir temel varken Witcher başka bir medyaya da taşındı. The Witcher ile birlikte milyonlarca insan bu evrenle tanıştı. Ama burada bir şey eksikti. Dizi hikayeyi anlatıyordu. Ama Witcher'ın ruhu eksikti. Zaman çizgileri karıştı. Karakterler yüzeyselleşti ve Geralt olması gerekenden daha kahraman gibi görünmeye başladı. Oysa Witcher hiçbir zaman bu değildi. Witcher gri bir dünyadır. Ve o gri tonlar kaybolduğunda geriye sadece bir fantazi hikayesi kalır. Ama Witcher'ı özel yapan şey sadece karanlık olması değil, onu özel yapan şey cevap vermemesi. Çünkü Witcher bir hikaye değil, bir sorudur. İnsan mı daha kötüdür, canavar mı, kader mi daha güçlüdür, yoksa seçimler mi? Ve gerçekten iyi bir şey yapmak mümkün mü? Bu soruların net bir cevabı yok. Ama belki de bu yüzden Witcher hala yaşıyor. Oyunlar biter, kitaplar biter, sezonlar biter. Ama o sorular bitmez. Ve belki de Witcher bu yüzden hiçbir zaman gerçekten sona ermeyecek. Çünkü bazı hikayeler anlatılmaz, yaşanır.
ve bazı hikayeler bitmez. Eğer Witcher'ı sadece bir oyun olarak gördüysen, aslında daha yarısını bile görmedin. Ve belki de bu yüzden Witcher'ı gerçekten anlamak için sadece ne söylediğine değil, neyi göstermediğine de bakmak gerekir. Çünkü bu evrende bazı hikayeler açık açık anlatılmaz. Onlar yaşanır. Mesela Geralt'ın en bilinen görevlerinden biriyle başlayalım. Bir krallıkta lanetlenmiş bir yaratık vardır. Geceleri ortaya çıkan, kontrolsüz bir öfkeyle önüne geleni parçalayan bir canavar. Herkesin istediği şey nettir. Bu yaratığın öldürülmesi. Ama Geralt farklı bir şey öğrenir. Bu canavar bir zamanlar bir insandı, bir prenses, bir lanetin kurbanı. Ve bu noktada hikaye değişir. Çünkü artık mesele bir canavarı öldürmek değildir. Mesele onu kurtarmanın mümkün olup olmadığıdır. Ama Witcher evreninde hiçbir şey bedelsiz değildir. Geralt'ın önünde iki yol vardır. Ya canavarı öldürür ya da onu kurtarmaya çalışır. Ama kurtarmak daha zor, daha tehlikeli ve çoğu zaman daha acı vericidir. Ve işte burada Witcher'ın gerçek yüzü ortaya çıkar. Çünkü doğru olanı yapmak her zaman en iyi sonucu vermez. Bazen doğru olan en ağır olandır. Ve bu sadece tek bir hikaye değil. Bu Witcher evreninin temelidir. Aynı şeyi başka bir hikayede de görürüz. Bir adam, bir aile ve parçalanmış bir geçmiş. The Witcher 3, Wild Hunt oynayanların çok iyi bildiği bir karakter. Baron. Dışarıdan bakıldığında güçlü, otoriter, hatta zalim bir adam. Ama hikayesine yaklaştıkça başka bir şey görürsün. Bir eş, bir çocuk ve yapılan hatalar, verilen zararlar ve geri alınamayan kararlar. Baron'un hikayesi sana şunu öğretir: bir insan aynı anda hem suçlu hem de kurban olabilir. Ve bu noktada Witcher sana bir seçenek sunar. Ama o seçeneğin sonucu asla tam olarak iyi değildir. Belki birini kurtarırsın ama bir başkasını kaybedersin. Ve oyunu kapattığında bile o karar seninle kalır. İşte Witcher'ın diğer oyunlardan farkı tam olarak budur. Çünkü burada seçim yapmak sadece bir mekanik değildir. Bu bir yükümlülüktür ve bu yük oyuncuya geçer. Bu yüzden Witcher oynarken çoğu zaman şunu hissedersin: keşke bu kararı vermek zorunda kalmasaydım. Ama zaten mesele tam olarak budur. Witcher dünyasında kaçamazsın, seçmek zorundasın ve her seçim bir şey götürür. Belki de bu yüzden bu hikayeler bu kadar gerçek hissettirir. Çünkü bu sadece bir fantezi dünyası değildir. Bu, bizim dünyamızın bir yansımasıdır. Daha karanlık, daha sert ama daha dürüst. Ve bu dürüstlük, Witcher'ı sadece bir oyun ya da bir kitap olmaktan çıkarır. Onu bir deneyime dönüştürür. Ama bu deneyimi başka bir medyada yeniden yaratmak her zaman mümkün olmadı. The Witcher ile birlikte Witcher daha geniş kitlelere ulaştı. Ama burada bir sorun vardı. Çünkü Witcher'ın gücü hikayeyi anlatmasında değil, hikayeyi hissettirmesindeydi. Ve bu his kolayca kopyalanamaz. Dizi olayları gösterdi, karakterleri tanıttı. Ama o gri dünya, o kararsızlık, o içsel çatışma eksik kaldı. Çünkü Witcher izlenerek değil, karar verilerek anlaşılır ve belki de bu yüzden Witcher hiçbir zaman tam anlamıyla başka bir forma sığmaz. Çünkü bu hikaye izleyiciye değil, katılımcıya ihtiyaç duyar. Ve belki de bu yüzden Witcher hala yaşıyor. Çünkü her yeni oyuncu, her yeni okur bu hikayeyi yeniden kurar. Kendi seçimleriyle, kendi hatalarıyla, kendi sonuçlarıyla ve böylece Witcher hiçbir zaman aynı hikaye olmaz ama her zaman aynı soruyu sorar. Gerçekten doğru olan ne? Ve belki de en rahatsız edici cevap şudur: belki de doğru diye bir şey yoktur. Sadece seçimler vardır ve onların sonuçları ve o sonuçlarla yaşamayı öğrenmek, işte asıl hikaye budur. Eğer Witcher'ı sadece bir oyun olarak gördüysen, aslında daha yarısını bile görmedin demektir. Ve eğer bu karanlık dünyaların derinine inmeye devam etmek istiyorsan, doğru yerdesin. Çünkü burada her hikaye biraz daha derine iner ve her seçim yeni bir hikayenin başlangıcıdır.
Bu yolculuğun devamını kaçırmak istemiyorsan aramıza katıl.